Selamlar sevgili dostlar. Bir ay önce Yanıltıcı Hollywood Efekti isimli bir video hazırlamıştım hatırlarsanız. O video 2 kısımdan oluşacaktı ve yakın bir tarihte devamını yayınlayacaktım ama inanın tamamen aklımdan çıkmış. Instagram'dan bir arkadaşım hatırlatmasaydı belki de çok daha uzun zaman sonra aklıma gelecekti. Artık kabul edelim değil mi arkadaşlar? Yaşlanıyorum. Neyse efendim, sözü fazla uzatmadan videomuza geçelim. Fakat öncesinde ilk videoyu hala izlemediyseniz önce o videoyu tüketip daha sonra bu videoyu izlemeniz tavsiye olunur. Bir de şu beğen tuşuna tıkladığınızda gününüzün güzel geçeceğine dair bir kehanet ortaya attı kahin. Bilginiz olsun. Hadi iyi seyirler. Şimdi önce ilk videomda neler anlattık? Şöyle genel olarak bir toparlayayım ve kısa bir durum değerlendirmesi yapalım. Daha sonra da asıl konumuza dönelim. Bu video muhtemelen biraz daha uzun olacak. O yüzden şöyle çaylarınızı, kahvenizi hazırlayın ya da yemek saatine mi denk getirirsiniz, ne yaparsınız bilmiyorum. Rahat bir kafayla izleyin yani. İlk bölümde Misleading Hollywood efekti dediğim yanıltıcı Hollywood etkisinin sinemadaki rolünü ve özellikle dövüş sanatlarının nasıl abartıldığını anlatmıştım. Bruce Lee ve Ip Man filmleri üzerinden Kung Fu'nun gerçeklikten uzak, insanüstü bir şekilde sunulduğunu ve bunun izleyicileri yanılttığını vurgulamıştım. Ayrıca ninjaların ve bazı dövüş sanatlarının Hollywood'da nasıl yanlış temsil edildiğine değindim ve Ip Man serisinin gerçek olaylardan çok kurguya dayandığını açıkladım. Tabii videoyu bir anda bitirince şu tip tepkiler gelmiş. Madem öyle diyorsunuz, bu videoyla açığı kapatacağım. Siz yeter ki isteyin. İstemek sizden, yerine getirmek benden. Şimdi ilk bölümde nerede kalmıştık? Ip Man abimiz bir ağır siklet boksör olan Twister'a meydan okuyordu. Tabii bu olmadan önce Twister diğer ustaya meydan okuyor ve onu ringde döverek öldürüyor. Twister karakteri filmde son derece kibirli ve hatta ırkçı bir karakter olarak gösteriliyor. Şu sahnede mesela "yellow piece of fat" ifadesini kullanıyor şu karaktere karşı. Yellow ifadesi tarihsel olarak Asyalılara, özellikle Doğu Asya kökenlere karşı kullanılan ırkçı bir terimdir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Asyalıları küçümseyen, ötekileştiren ve aşağılayan bir niteleme olan Yellow Peril yani sarı tehlike teriminden geliyor. Asyalıların Batı toplumlarına tehdit olarak görülmesini yansıtan ırkçı bir söylem. Fakat aynı şeyi aslında seri boyunca Çinli karakterler de yapıyor. Ip Man serisinin yönetmeni Wilson Yip, Hong Konglu bir yönetmen. Pek çok Doğu Asyalı yönetmen gibi o da filmlerinde xenofobik unsurları bolca kullanıyor. Hatta şu sahnede ustalardan biri direkt olarak "Batılıya ölüm" diye bağırıyor. Yani bu tarz filmlerde Batı düşmanlığı söylemleri cihatçı radikal örgütler gibi neredeyse. Tabii bunun bir sebebi var. Bu tarz filmlerde bu tip söylemleri görmemizin sebebi tarihsel bağlamda Çin'in yabancı güçlerle olan çatışmalarına dayanıyor. Özellikle Çin'in Japon işgali ve Batı'nın sömürgeci geçmişi gibi olaylar bu serinin temellerini oluşturuyor. Hani demiştim ya ilk bölümde, olay sadece Kung Fu değil. İşte bu yüzden de Ip Man filmlerinde Çin'in bu yabancı güçler karşısındaki direnişi ve kültürel üstünlüğü vurgulanır ve yabancı karakterler genellikle düşmanca ve kibirli şekilde resmedilir. Twister karakteri üzerinden bu dramatik yapı kuruluyor ve Ip Man da yine ilk filmde olduğu gibi halkının onuru için onunla ringde karşı karşıya geliyor. Evet, zurnanın zort dediği yere geldik. Yok, yanlış söylemedim, zırt dediği yer değil, zort dediği yer. İlk filmde General Sampo'yu yenmişti. Hadi o karate ustasıydı ama ikinci filmde ölçüyü bayağı kaçırmışlar ve ağır siklet bir boksöre karşı dövüştürmüşler. Zaten dövüşün başında Çinli spiker Doğu-Batı arasında maç az sonra başlayacak diyor. Şu usta da şey diyor, Ip Man o batılıyı 3 yumrukta yere serecek. 3 yumrukta falan deme bari. Yumruk atmak boksörün işi. Bunun atacağı 3 yumruktan ne olur? Ip Man karakterini canlandıran aktör Donnie Yen, dövüş sanatları konusunda son derece yetenekli bir aktördür. Severim kendisini. Oyunculuğu da iyidir. John Wick 4'te bayağı beğenmiştim oyunculuğunu. Twister'ı oynayan oyuncunun adı da Darren Shahlavi. O da aynı şekilde karate, judo, kickbox, tekvando ve muay thai gibi çeşitli dövüş sanatlarında eğitim almış bir aktör. 2015 yılında 42 yaşında hayatını kaybetti bu arada. Rest in peace. Şimdi Ip Man'ı canlandıran Donnie Yen'in bu filmde boyu yaklaşık 1.73, kilosu da 70-75 civarı. Twister karakterinin boyu da yaklaşık 1.80, tahmini kilosu da 80-85 arası. Ağır siklet boksörlerin kilosu minimum 90 kilodur. Twister aslında 90 kilo sınırını karşılıyor gibi görünüyor ama hadi biz yine de onun
daha az kiloda olduğunu kabul edelim ve ağır siklet değil de yarı ağır siklet bir boksör olsun. Evet, malum soruyu soruyorum. Ip Man, Twister gibi yarı ağır siklet bir boksörü ringde yenebilir mi? Bir de şöyle bir durum var. Gerçek Ip Man, Donnie Yen'den çok daha zayıf birisiydi. Yani gerçek Ip Man'ı Twister'ın karşısına koyduğumuzda karşılaşacağımız manzara, gövdesi hemen hemen Twister'ın pazusu kadar olan bir adam olacaktı. Hadi Photoshop'un marifetlerinden yararlanıp gerçek Ip Man'la Twister'ı karşı karşıya getirelim. Önce bu sahnenin bir fotoğrafını çekelim. Daha sonra görüntümüzü Photoshop'a aktaralım. Kement aracımızla ortadaki adamları seçiyoruz ve üretken dolguya Remove These Mans komutunu giriyoruz. Oluştur diyoruz. Tada! Muhteşem bir şekilde ortadan kayboldular. Şimdi sadece Ip Man'in olduğu kısımdan bir SS alıyorum. Şimdi de bana gerçek Ip Man'in bir gençlik fotoğrafı gerekiyor. Onu da internetten indiriyorum. Daha sonra Remaker AI ile bu yüzü ve bu fotoğrafı birleştiriyorum. Sonuç, mükemmel bir gerçek Ip Man fotoğrafı. Filmdekiyle gerçeğini hızlı bir şekilde değiştiriyorum ve daha sonra arka planı kaldırıyorum. Birkaç düzeltmeden sonra arka plan saydam görselimiz hazır. Şimdi de gerçek Ip Man'ın boy ve kilosunu göz önünde bulundurarak ufak bir ölçeklendirme yapıyorum. Şöyle açısını da ayarlayalım. Rakibe yukarı doğru bakacak haliyle böyle bir durumda. Twister'da boşluğa bakmasın, o da aşağı doğru baksın. Bunları 4K kompozisyonumuzun içine atalım. Hazır elimdeymişken şu kol muhabbetini de göstereyim size. Evet, gerçekte buna benzer bir karşılaşma olacaktı. Şimdi filmde nasıl olduğuna bakalım. Aslında sahnenin başlarında gerçekten de tam olarak olması gerektiği gibi başlıyor. İşler daha sonra saçma sapan bir hal alıyor. Dövüş başladığında Twister kısa bir süre rakibi yokladıktan sonra Bruiser bir atak geliştiriyor. Yani güçlü, ağır ve ezici yumruklar. Dövüşün başında aslında hakikaten mantıklı ilerlemiş sahneler. Twister şu sahnede hallaç pamuğu gibi savuruyor Ip Man'ı. Ip Man başlarda hiçbir atak geliştiremiyor, sadece savunmaya çalışıyor. Şurada bir tane sol kroşe yiyor ama hadi onun bir kısmını bu şekilde engelledi diyelim, o yüzden düşmüyor. Daha sonra bir sol kroşe daha yiyor, onu da yarım yamalak eliyle engellemeye çalışıyor ama sarsılıyor. Sonra şu sahnede tam çeneye ölümcül bir sağ kroşe yiyor ve yere düşüyor. Bakın burada normalde bırak knockout olmayı, ölmesi lazım. Buraya kadar her şey aslında olması gerektiği gibiydi. Yani gerçekte muhtemelen aşağı yukarı buna benzer bir şey olurdu. Hatta bu kadar bile yumruk savuşturulamaz, çok daha kısa sürerdi. Ama filmde saçmalıklar bu net yumruklardan sonra başlıyor. Ip Man abimiz ayağa kalkıyor ve devam ediyor. Henüz ölemez. Daha Çinlilerin gururunu kurtaracak. Batı'yı yenecek. Şimdi dövüş boyunca yüzüne odaklanın. Başka yerleri saymayacağım bile. Sadece yüzüne aldığı net yumrukları sayalım. Şimdiye kadar 3 tane yedi bile. Bir tanesi de ölümcüldü. 4 ve 5. Beşinci de yine yerde ama tabii yine kalkıyor. Bu sahnede de gong çaldıktan sonra 6. ve yine ölümcül olan bir yumruk daha yiyor. Hani Batılılar şerefsiz ya, o yüzden gong çaldıktan sonra da vuruyor. Neyse Ip Man abimiz yine ölmüyor. Batılı heyet tabii işi garantiye almak için dövüşün bu noktasından sonra Ip Man'a tekme kullanmayı da yasaklıyorlar. Yoksa biliyorsunuz tekme yasaklanmasa çok rahat yenerdi. Ip Man bunu da kabul ediyor ve dövüş devam ediyor. Biz de yumrukları saymaya devam edelim. 6, 7, 8, 9, şöyle 10, şöyle 11. Devam mı reis? Devam diyor. Ver dramatik müziği. Superman modumuzu açıyoruz ve Twister'ı ringe gömüyoruz. Bir ağır siklet boksörden 11 net yumruk yiyen ağır siklet boksör olmayan 60-65 kiloluk bir adam muhtemelen gerçekten ya ölürdü ya da ömrünün geri kalanını bakıma muhtaç bir biçimde yaşardı. Şimdi şöyle biraz filmden dışarı çıkalım ve gerçek dünyaya dönelim. Gerçek dünyada bir ağır siklet boksörden yumruk yediğimizde ne olur? Yumruk özellikle çeneye ya da başın yan tarafına isabet ederse beyin kafatası içinde hızlı hareket eder. Bu da tıp literatüründe concussion adı verilen bir etkiye yol açar. Yani başa veya vücuda gelen şiddetli bir darbe sonucunda beyin dokusunun hızla hareket etmesiyle ortaya çıkan bir tür beyin hasarı. Ağır siklet boksörlerin yumrukları genellikle yaklaşık 700 ila 1200 psi'lik bir basınca sahip. Bu ne demek biliyor musunuz? Beyin sarsıntısı, kafatası kırıkları, çene ve diş kırıkları demek. Eğer darbe karaciğere alınırsa iç kanama demek. Boyun ve omurga yaralanmaları, kaburga kırıkları demek. Üstelik ağır siklet boksörler hayatları boyunca bu yumruklar karşısında ayakta kalmaya devam edecek şekilde eğitiliyorlar. Sıradan birisi için bu basınçtaki yumruklar cidden ışıklarının sönmesi anlamına bile gelebilir. Ip Man o yumruklardan 11 tanesini yüzüne yiyor. Şimdi buna göre tekrar değerlendirin. Film icabı deyip geçelim mi? Geçelim tabii. Sonuçta onun kazanması gerekiyor ama
Bizim derdimiz bu değildi. İlk videomda söylediklerimi hatırlayın. Ip Man filmin sonunda bir nutuk atıyor ve böylece Batılıların da saygısını kazanıyor. Şimdi 3. ve 4. filmi de hızlıca geçeyim çünkü filmlerin incelemesini yapmıyorum aslında bu videoda. Asıl konuya gelmek için 3. ve 4. filmdeki bazı önemli sahnelere bakalım ve devam edelim. 3. filmde de aslında 2. filmde söylediğim çoğu şey geçerli çünkü burada da vitesi biraz daha yükseltmişler ve Mike Tyson'la karşılaştırmışlar. Hani şu ağır siklet boksörlerin yumruk basınçlarından bahsetmiştim ya, ortalama 700 ila 1200 PSI arasındaydı. Bu basınç Mike Tyson'da kaç biliyor musunuz? 1500 PSI. Tabii prime zamanlarındaki değerler bunlar. Ip Man 3'te Mike Tyson 49 yaşındaydı. Yani yine de yumrukları Ip Man'ı öldürmeye yeterdi. Şu anda 58 yaşında ve eğer ertelenmezse 15 Kasım'da Jack Paul'la karşılaşacak bu yaşında. Otoriteler eğer adil bir maç olursa Jack Paul'u favori gösteriyor ama yine de merakla bekliyorum bu müsabakayı. Her neyse yine Twister karşılaşmasında olduğu gibi burada da benzer durumlar söz konusu. Mike Tyson'dan çenesine net bir yumruk yemesine rağmen ayakta kalıyor ölümsüz Ip Man abimiz. Üstelik çıplak el bir yumruktan bahsediyoruz. Ama bu sahnede en azından güzel bir şey var. Yani en azından daha gerçekçi olan bir şeyler diyeyim. O da kendinden çok daha güçlü birine karşı dövüşürken bazı değişik saldırıları yapması. Elini gözüne sokmak, hayalarına tekme atmak gibi. Bunun nesi güzel diyeceksiniz ama işte aslında bu tip dövüş stillerinin özü budur. Wing Chun zaten bir kadın tarafından geliştirilmiş en başında. O yüzden amaç bir şekilde rakibi etkisiz hale getirmek. Bunun için de her yol mübah. Yumruk yumruğa kavga ederek Mike Tyson'ı yenmeye çalışmak için deli olmak lazım zaten. 3. filmde de Ip Man finalde Chen Tinsi isimli karakterle karşılaşıyor. Bu oyuncu da Donnie Yen gibi dövüş sanatçısı bir aktör arkadaşlar. Jin Zhang, belki tanıyorsunuzdur. Jet Li'nin dublörlüğünü falan yapıyordu. Şöyle söyleyeyim, ben Jin Zhang'ı Donnie Yen'den daha başarılı buluyorum dövüş koreografileri konusunda. Hem daha yetenekli hem de daha klasına uyuyor, daha karizmatik bir stili var. Ayrıca Master Z Ip Man diye bir filmi de var, izlemenizi öneririm. Evet, geldik 4. filme. Ip Man Amerika'da. Ip Man gerçek hayatında kısa bir süre Bruce Lee'ye de hocalık yapmıştı. O yüzden bu filmde ona da biraz yer vermişler. 4. filmdeki rakiplerimizi tanıyalım. Chris Collins karakterini canlandıran Colin Frater var. Filmde ABD deniz piyadelerini eğiten yüksek dereceli siyah kuşak sahibi bir karate eğitmeni rolünde. Collins gerçek hayatında da Hong Kong'da bir dövüş sanatları okulu işletiyor ve film kariyerinde hem aktör hem de aksiyon yönetmeni olarak çalışıyor. Bölüm sonu canavarımız da Scott Adkins. Barton Gates isimli bir karakteri canlandırıyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri'nde bir gunnery sergeant yani üst çavuş olarak görev yapan ve Çinli dövüş sanatçılarına karşı düşmanca tavırlar sergileyen bir karakter. Scott Adkins'i pek çoğunuz tanıyorsunuzdur zaten. Detaylı anlatmama gerek yok. Taekwondo, kickbox, jiu-jitsu, karate ve judo gibi birçok dövüş disiplininde eğitim almış bir dövüş sanatçısı ve aktör. Yuri Boyka karakteriyle hafızalara kazınmış bir isim zaten kendisi. 4. filmde 2 tane önemli sahne var bu videomda değinmem gereken. Birincisi Colin Frater'ın Çinlilerin kung fu gösterisi yaptığı bir etkinliğe gelip karatenin daha üstün olduğunu göstermeye çalıştığı sahne. Bizim kung fucular yine sahnede dans ederken kral geliyor ve sahneye 3 tane tuğla koyuyor. Kung fu'nuzu kullanarak bu tuğlaları kırmayı denemek ister misiniz diye soruyor. Ustalardan hiçbiri yeltenmiyor. Daha sonra kendisi kırıyor. Bu tuğla kırma olayının pek çoğu gerçek hayatta hileli olsa da aslında yapılabilen bir şey ve yapabilenler de var. Tameshiwari adı verilen bir teknik sayesinde yapılıyor. Bu teknikte esas olan sadece kas gücü değil, vuruşun doğru teknikle, hız ve odaklanmış enerjiyle yapılması. Hani şu meşhur gücü bir noktada toplama muhabbeti. Kırma için kullanılan Seiken, Shuto, Tetsui, MP, Hiji gibi teknikler var. Amaç burada güç gösterisi değil aslında. Doğru teknikle odaklanmış kuvvetin etkisini göstermek. Neyse bizimki tuğlaları kırdıktan sonra kendisini tanıtıyor. Kyokutan Karate'de 4. dan siyah kuşak sahibi olduğunu söylüyor ve sonra da ustalara meydan okuyor. Yine klasik hikaye, bütün ustaları kolayca alt ediyor, daha sonra Ip Man abimiz gelip bir güzel dövüyor bunu. Neyse efendim, filmin sonuna bağlanalım hızlıca. Ip Man'dan önce Barton Gates, Usta Wang'la karşılaşıyor. Tüm askerleri de izlemesi için topluyor. Dövüşten çekilin falan diyor burada karakterlerden biri. Usta Wang da çekilemem, çekilirsem Çinli olmam diyor. 4 filmdir aynı motivasyonla dövüşüyor işte karakterler. Doğu-Batı savaşı. Tekniğimizi, dövüş sanatlarımızı aşağılayanlara karşı bir ayakta kalma mücadelesi. Ip Man'dan önce de ona yakın seviyelerde biriyle dövüştürüyorlar ki böylece dramatik yapı iyice yükselmiş oluyor.
burada kuralsız bir müsabaka gerçekleştiriyorlar. Amerikalı adam askeri kıyafetleriyle dövüşüyor, Çinli de geleneksel kıyafetleriyle. Kung Fu yine Batı'ya karşı. Street Fighter dövüşü gibi değil mi? Gen vs. Guile. Neyse burada çavuş Wang Usta'nın pertini çıkarıyor. Daha sonra sıra Yip Man'a geliyor. Yip Man'ı da bayağı bir dövüyor ama Yip Man ölümsüz olduğu için biliyorsunuz kalkıp devam edebiliyor. En sonunda da tıpkı Mike Tyson'da olduğu gibi adamın gözüne parmak sokmaktan tut da hayalarına tekme atmaya kadar tüm tuşlara basıp kazanıyor dövüşü. Sürekli aynı şeyleri söylemek istemiyorum. İlk videomdan itibaren bu filmlerde Kung Fu'nun nasıl kullanıldığını ve nelere yol açtığını defalarca dile getirdim zaten. Burada eleştirilen şeyin doğrudan filmin kendisi olmadığını da anlamışsınızdır artık diye umuyorum. İlk videomda size Uzak Doğu dövüş sanatlarının özellikle de Kung Fu'nun Hollywood tarafından nasıl mit haline getirdiğini anlatmıştım. Kung Fu'nun bir dövüş sanatından çok bir kültürel ve ulusal sembol olarak kullanıldığını ama gerçek dünya ile arasında ciddi bir fark olduğunu ortaya koymaya çalışmıştım. Bunun en büyük örneklerinden biri de Yip Man serisi ve benzeri yapımlarda izlediğimiz olaylardı. Ama asıl konu burada bitmiyor. Bu yanıltıcı etkiler sadece sinema perdesinde kalmadı. Dövüş dünyasında da büyük bir yanlış algı oluşturdu. Hatta bu algıyı gerçeklikten ayırma konusunda çok önemli bir isim var. Xu Xiaodong. Onun hikayesi anlatmak istediğim şeyi çok güzel bir şekilde özetliyor aslında. Kendisi Çin dövüş sanatlarının gerçekliğini sorgulayan ve onları sert bir gerçeklikle yüzleştiren bir karma dövüş sanatları ustası. Şimdi size Xu Xiaodong'un bu yanıltıcı efsanelere nasıl meydan okuduğunu ve gerçeklikten kopmuş bu dövüş mitlerini nasıl yıktığını anlatacağım. Xu Xiaodong, Çin'de bizim MMA diye bildiğimiz Mixed Martial Arts yani karma dövüş sanatları dövüşçüsü olarak bilinen bir isim ve dünya çapında yankı uyandırmış bir figür. Özellikle 2017 yılında bir Tai Chi ustası Wei Li ile yaptığı dövüş sonrası büyük bir tartışmanın merkezine oturdu. Hikayesi de aslında tam olarak bu noktadan sonra şekillenmeye başlıyor. Çin'deki dövüş sanatları camiasını derinden sarsan bir mücadeleydi çünkü bu. Wei Li'yi sadece 10 saniyede ve gerçekten karşı taraf için utanç verici bir şekilde yenmesi Çin'de büyük bir tartışmayı tetikledi. Bu dövüş, Shu'nun geleneksel Çin dövüş sanatlarının gerçek bir dövüşte etkisiz olduğunu göstermek istediği mücadelelerin ilk adımıydı. Shu bu dövüşten sonra sadece Tai Chi değil, Shaolin Kung Fu, Wing Chun gibi diğer geleneksel dövüş sanatları ustalarına da meydan okudu. Shu bu ustaların dövüş yeteneklerini abartarak sahte iddialarda bulunduklarını iddia ediyordu. Yani benim de 2 videodur anlatmaya çalıştığım şey gibi. İlk dövüşten sonra birçok meydan okumayla karşılaştı. 2017 yılından 2019 yılına kadar 4 önemli dövüşü var bu videoda yer vermek istediğim. Bu dövüşleri tek tek inceleyelim sizlerle birlikte. Yani ben bir dövüş uzmanı falan değilim ama bu dövüşleri yorumlamak için inanın uzman olmaya falan gerek yok. 5 yaşındaki bir çocuk bile izlese neler olup bittiğini anlar. Şimdi rakiplere sırasıyla bir göz gezdirelim. 2017'de ilk viral olan karşılaşmasındaki rakibi Wei Li, geleneksel Çin dövüş sanatı Tai Chi'nin Yang stilinde uzmanlaşmış bir dövüş sanatları ustası. Ustam benim be. Şimdi bu usta, Xi Xiaodong'un sahte dövüş ustalarını ifşa etmeye yönelik misyonunun ilk büyük hedeflerinden biri oluyor. Shu'nun geleneksel dövüş sanatlarının gerçek dövüşte etkisiz olduğunu iddia etmesine karşı çıkıyor ve meydan okumayı kabul ediyor. Ediyor etmesine ama gel gelelim dövüş 10 saniye sürüyor. 4 saniye ayakta, geri kalanı yerde olacak şekilde. Arkadaşlar bu karşılaştığı adamlar öyle hikayeden adamlar değil kağıt üstünde. Wei Li Çin'de saygı gören bir dövüş sanatları ustasıydı. Bu adamlar bir sürü öğrenci yetiştiriyor. İtibarlı adamlar. Çin devlet televizyonda yayınlanan bir belgeselde böyle geniş kitlelere falan hitap eden biriydi bu adam. Böyle öz yeterlilik ve mistik dövüş yetenekleri gibi iddiaları vardı bu adamın. Ta ki işte reisle karşılaşana kadar. Şimdi Tai Chi Master'ı 10 saniyede yok ettik. Elde var 1. Sırada kim var? Chen Yong. Bu da yine bir başka Tai Chi ustası. Hepsini tek tek tanıtmayayım yani anladınız mevzuyu. Bunlar ülkelerinde büyük saygı gören, binlerce insanın saygı duyduğu, takip ettiği, desteklediği insanlar ve kurdukları bu düzenden büyük paralar kazanan insanlar. Chen Yong karşılaşması da tıpkı ilk karşılaşma gibi bir yumruk ve bir tekmeyle sona eren bir karşılaşmaydı. Sonrasında ustanın yaptığı açıklamaya bakın. 我到了场地是很匆忙的，为什么呢？因为提前了2个小时开打，就是我没有时间去热身，我甚至对这个环境我第一次，就是这个我有1年都没来这种地方了，我是很陌生的。当时我匆匆忙忙换了衣服就上了擂台，我一到擂台上，我一踏这个地，哇，这个地怎么
软这么软，因为这一年的训练是在硬地上训练，哇，我一下怎么找不到这个擂台这个垫子站位的时候，裁判让我站这个位置，这个位的话是面对阳光的。 Geldik 2009'a. Ding Hao karşılaşması. Ding Hao, Wing Chun dövüş sanatında usta olduğunu iddia ediyordu ve kendisini Çin'deki 4 büyük Wing Chun ustasından biri olarak tanıtıyordu. Bu dövüş tüm 2 video boyunca anlattığım her şeyin en net şekilde özeti olabilir. Şimdi biz tüm Ip Man serisi boyunca Wing Chun'ın ne kadar etkili bir şey olduğunu izledik ya. Birçok farklı dövüş disiplinine karşı Ip Man abimiz Wing Chun'la karşı koyuyordu ve onları alt ediyordu. Alın işte bu adam da Çin'deki onlara göre en büyük Wing Chun ustalarından biri. Gerçek hayattaki Ip Man bu işte. Önce ringde başlıyorlar ama daha sonra zemine iniyorlar. Artık ringin kendisi için dezavantaj olduğunu mu düşündü, ne oldu bilemiyorum tam oraları. Bizimki için koşul, kural herhangi bir şey fark etmiyor bu arada. Ne isterlerse kabul ediyor. Neyse iniyorlar ringin dışına. Bu böyle garip garip hareketler yapıyor. Ne yapıyor burada artık, kadim ruhları falan mı yardıma çağırıyor, bir şeyler yapıyor. Escobar de la Yarraca, de la Patata, Ulemandaro de la Gotacoro, de la Socomata. Sonra o meşhur Wing Chun stance'i yapıyor. Gel gel falan yapıyor bizimkine. Al işte, o kadar film izlersen olacağı bu. Neyse siz yine bu dövüşü de baştan sona izleyin, zaten çok kısa sürüyor. Benim bu dövüşte en güldüğüm şey elemanın birkaç yumruk yedikten sonra tüm o şov hareketlerini, duruşunu falan bırakıp normal insan gibi boğuşmaya başlamasıydı. Bu dövüşte yine zorlanmadan net bir galibiyet elde ediyor bizimki ama hakem beraberlik ilan ediyor. Yani gerçekten şaka gibiler. Adamın uğradığı haksızlıkların haddi hesabı yok bu arada. O konuya daha sonra geleceğim ama bu dövüşten sonra artık iyice rezillik ortaya çıktığı için ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve yine aynı yıl Çinli bir iş adamı Xu Xiaodong'u yenebilecek bir ustaya $1,5 milyon ödül vereceğini açıklıyor. 56 yaşındaki bir Tai Chi ustası Tian Yi ben hallederim diyor. Bütün Tai Chi ve Kung Fu savunucularının desteğini de arkasına alıp çıkıyor ringe. Bizim reis bununla da resmen dalga geçiyor ringde. Sadece birkaç dakika içinde mağlup ediyor bu ustayı da. Hatta bu dövüşte aldığı bir dirsek darbesiyle burnu kırıldı Tian Yi'nin ve adama yeni burun yaptılar resmen kenarda. Tıpkı Ip Man filmlerindeki gibi işte, ne kadar zorlansa da devam edecek yani bir şekilde dövüşe. Gerçek hayat filme benzer mi lan? Hangi filmin içinde yaşıyorsunuz oğlum siz? İşin uzmanları daha iyi yorumlayacaktır ama benim gördüğüm kadarıyla Xu Xiaodong bu dövüş boyunca bunların tekniklerinin ne kadar zayıf olduğunu vurgulamak için hep iç bacağı low kick atıyordu. Hiçbirini engelleyemiyor karşısındaki. Hatta yüzüne bilerek darbe alıyor bizimki. Bence burada dalga geçmekten ziyade dayanıklılık meselesine de vurgu yapıyor kral. Gerçek bir dövüşte yüzüne yumruk yedikten sonra devam edebilmek inanılmaz derecede önemli bir şey çünkü. İzlediğim bütün videolarda Kung Fu ve türevleri yüzüne bir yumruk yedikten sonra darmadağın oluyorlar. Devam edemiyorlar veya stance'leri hemen bozuluyor. Şu burada adamın burnu kırıldıktan sonra aslında merhamet ediyor yine de rakibine ve dövüşü sakin bir şekilde bitiriyor. Daha fazla zarar vermiyor. Bu dövüşlerin tamamını izletemiyorum size haliyle ama siz izleyin baştan sona, zaten ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu dövüşten sonra bir takım insanlar Xu Xiaodong'u kibirli buluyor. Birçok insan da onun gerçekleri ortaya koyduğunu savunmaya başlıyor. Gelelim uğradığı haksızlıklara. Xu Xiaodong'un mücadelesi sadece bu sahte dövüş ustalarıyla değil de aynı zamanda Çin hükümetinin uyguladığı ciddi kısıtlamalarla da mücadele etti. 2017'de Wei Li'yi 10 saniyede yendikten sonra şu geleneksel dövüş sanatlarını küçümsediği ve kültürel değerlere saldırdığı iddiasıyla hedef alınıyor. Çin hükümeti Shu'ya karşı bir sürü yaptırım uyguladı ve hayatını olabildiğince zorlaştırdı. Önce Shu'nun sosyal kredi puanını düşürüyorlar ki bu gerçekten çok önemli bir şey. Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması anlamına geliyor bu. Uçak ve hızlı tren bileti alamaması nedeniyle dövüşlere gitmek için 36 saat süren yavaş trenleri kullanmak zorunda kalıyordu. Ayrıca hükümet ona karşı kamuoyu desteğini engellemek için medya üzerindeki etkisini kullandı. Sosyal medya hesapları kapatıldı, arama motorlarından ismini sildiler. Bir dövüşünde kendisine Wintermelon yani kış kavunu lakabı takıldı ve yüzü palyaço makyajıyla kapatıldı. Adamı küçük düşürmek için böyle saçma sapan şartlar öne sürüyorlardı dövüşlerden önce. Kral bunların hepsini yine de sineye çekti, kabul etti. Bir kere kafaya koymuş yani bunları rezil etmeye. Kendilerince adamı rezil etmeye çalıştılar ama kendileri daha beter rezil oldular.
Adam aynı zamanda sokaklarda saldırıya uğradı. 2017'de sokakta 2 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Adam bu tip olaylar yüzünden kamuya açık yerlerde ailesiyle vakit geçirmekten bile sakınır olmuş ve birkaç ay boyunca geri planda kalmak zorunda kalmış. Büyük para cezalarıyla karşı karşıya kaldı ve sahte dövüş ustalarına hakaret ettiği iddiaları nedeniyle özür videoları çekmeye zorlandı. Tüm bu baskılara rağmen geleneksel dövüş sanatçılarının gerçek dövüşte etkisiz olduğunu savunmaya devam etti. Son yıllarda Tayland'da bir kickboks şampiyonu olan Yujiro Nagashima'yı yenerek dikkat çekti ama bu başarısı bile onu rahatlatmadı. Çin'deki otoriteler onun üzerindeki baskılarını devam ettirdi. Adamın artık öncelikli hedefi sadece hayatta kalmak. Bu iki video ile vermek istediğim genel mesaj, dövüş sanatları ya da daha geniş anlamıyla sinema ve popüler kültürde gördüğümüz her şeyin her zaman gerçek dünyayı yansıtmadığı üzerine kuruluydu. Sinema büyüleyici bir anlatı sunarak insanları etkileyebilir ama bu anlatılar çoğu zaman gerçek dünyadan kopuk, abartılı ve yanıltıcıdır. Özellikle dövüş sanatları gibi konularda filmler karakterlerin insanüstü yeteneklere sahip olduğunu gösterebilir. Bu da izleyicilerde yanlış bir algı yaratır ve bu da dövüş disiplinlerinin gerçek dünyada nasıl işlediği konusunda yanılgıya yol açıyor haliyle. Çocukken duyduğumuz ve inandığımız hikayeler gibi. Kendi çocukluğumdan hatırlarım, Bruce Lee hakkında biraz daha yaşasaydı kasları o kadar sertleşecekti ki artık ona kurşun işlemeyecekti falan deniliyordu ve buna inanıyordu pek çoğu. Hani şöyle geyikler vardı ya, insan zihin gücünün tamamını kullanabilse havada bile durabilirmiş vesaire. Bu tip şeyler hayatı biraz daha eğlenceli kılabilmek için kendimize söylediğimiz çocukça yalanlardı ama görüldüğü üzere bu tip çocukça yalanlara hala inanma eğilimindeyiz insanlık olarak. Bu yanıltıcı Hollywood efekti dediğim şey sadece dövüş sanatlarıyla sınırlı değil. Aynı zamanda kahramanlık, fiziksel dayanıklılık ya da zafer gibi kavramların da abartıldığı ve hatta bazen gerçek dışı bir şekilde sunulduğu geniş bir fenomen. İzleyici olarak bir film izlerken gördüğümüz şeyin tamamen eğlence amaçlı olduğunu unutuyoruz. Özellikle de fiziksel sınırların aşıldığı insanüstü kahramanların her zaman galip geldiği bir dünyada yaşamadığımızı hatırlamak lazım bazen. Gerçek hayat çok daha karmaşık ve sınırlıdır. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorumlarınızla videonun altını zenginleştirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.